Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Yavaş yavaş hastalığı atlatıyoruz artık. Ufak tefek böyle arada hafif boğazımızı gıcık tutuyor işte. Ve burnum da geçti. Rahatım, sadece biraz ses sıkıntılarım var. Onun harici iyiyim diyebilirim. Bugün günlerden pazar, videoyu ne zaman yayınladım bilmiyorum, muhtemelen bir hafta falan geçmiş olabiliyor bazı videoların arasında. Bugün günlerden pazar. Böyle bugün çok konfor alanının dışına çıkmayacağım. İşte bir alet, bir sabun deneyeceğimiz bir tıraş olacak. Alet, ben daha önce bunun videosunu çekmiştim. Yani klasik tıraş dünyasında uygun sayılabilecek bir fiyatı olan Pearl A141 hesaplı. Tıraşını ben çok sevdiğim güzel bir alet. Görüntü olarak da güzel. Yani ben seviyorum. R89'dan 34C'den daha bir tık daha agresif, daha etkili bir alet. Ağırlık olarak da iyi. Sap tutuşu da, reçine sap. Gerçekten seviyorum. Yanımda kullanacağım ürün Mavi Astra. Bu yıllardır bende olan Mavi Astra'lardan. Bunu neden bugün kullanıyoruz? Erkan abi bana eski üretim Mavi Astra verdi. Şöyle bilgilerimizi tazelemek adına bugün bir Mavi Astra kullanalım. Bir sonraki işte Mavi Astra, eski Mavi Astra denemesinde ona göre kendimize bir şey çıkartırız. Ya aradaki farkları rahat rahat çıkartırız diye düşünüyorum. Böyle bugün seçtiğim ürünler kapakta hep siyah gözüksün istedim. A141'i aldım. İşte şöyle Yves Rocher'in balzamı. Bunu da kullandık daha önce diye hatırlıyorum. Yani videosunu çekmeden de kullanmış olabilirim. Tam hatırlamıyorum ama güzel bir balzam. Ben sevdim, hafif kokulu. Eminimi iyi. Yüzün nemli tutuyor. Bunu bugün deneyeceğiz. Evet. Kullanmadığımız ürünlere geçelim. Ben bu ürünü birkaç kere kullandım. Çift taraflı aletlerde ben bu ürünü seviyorum. Omega'nın kremi. Kutuda olduğuna bakmayın. Bu kremdir kendisi. Şöyle reçine kıvamında yoğun yapılı bir krem. Ben içinden alıyorum biraz. Kaba işte koyuyorum. Öyle devam ediyoruz. Koku olarak size çok ekstra bir koku vermiyor. Temizlik kokusu var. İşte yani Arko daha iyi diyebiliriz koku olarak. Öyle söyleyeyim. Yani size çok ekstra bir koku vermiyor. Yoğun bir kremsi bir köpük veriyor. Sabunun bugün bu kremin artılarını, eksilerini konuşacağız. Kullanılır mı, kullanılmaz mı? Tabi biraz kişisel. Onların hepsini konuşacağız. Omega krem kullanıyoruz demiştik. Omega bir fırça kullanacağız bugün. Şöyle Omega Evo 2. Bu fırçayı ben uzun zamandır edinmek istiyordum. Benim bir kuzenim var İngiltere'de, sağ olsun, onun vesilesiyle yurt dışından aldım. Geldi elime güzel bir fırça. Fırçayla ilgili kullanırken belirli karşılaştırmalar yapacağız. Ben fırçayı sadece bir kere yüzümde köpürtmek için kullandım. Başka kullanmadım. Şöyle fırçanın kuru halini göstermek istedim ilk size. 28 milim bir notu var. Fırçanın yani kısa kıl yapısına göre 28 milim bir notu var. Sapı böyle farklı farklı bir sürü sapı vardı internet sitesinde. Ben bu sapı çok beğendiğim için bunu seçtim. Fırçayı atıyorum. Şöyle ılık suyun içine. Şöyle bir suyu çeksin. Fırçayla ilgili ufak tefek kendimce böyle farkları ben tecrübe ettim diyebilirim ilk yüzde köpürtmemde. Şöyle azıcık krem yeterli oluyor bu omega kremle. Çünkü çok yoğun bir köpük veriyor bize. O yüzden çok almak doğru değil. Belki bu bile aslında çok olmuş olabilir yani. Çok fazla koyduğunuz zaman gerçekten görüyorsunuz, böyle tonla köpük yapmış oluyorsunuz. Ama hala tasın dibinde biraz daha krem mevcut oluyor. O yüzden çok almadım. Gerek de yok. Kokusu, kötü bir kokusu yok arkadaşlar. Ama şu da net yani. Albenisi olan bir kokusu da yok. Yani kullanılır mı? Kullanılır. Kimisi sevmiyor bu kokuyu. Baran, ben sevmedim demişti. Öyle hatırlıyorum.
yavaş yavaş köpürtmeye başlayalım. O ikimiz de şöyle biraz daha suyunu atacağım. Bu fırçayı ben hangi fırçayla kıyaslayacağım? Biliyorsunuz daha önce biz Simpsons Trafalgar T3 kullandık. Fırça güzel bir fırçaydı ama ben o 2'yi aldıktan sonra fırçayı Sinan Yaman'a gönderdim. O bana fırçayı satın aldı. Elimde çok fazla fırça vardı çünkü rotasyonu biraz azaltmak istiyorum arkadaşlar. Elimdeki bayağı fırçayı elimden çıkardım diyebilirim. Elimde artık daha az fırça var. Çünkü böyle bir fırçayı elimize alıyoruz. Sevdiğimiz bir fırçayı elime alıyorum. Aylarca kullanmadığımı görünce ben o fırçayı gerçekten mutlu olmuyorum yani. Diyorum şu an fırçayı aldım. Kaç aydır kullanmıyorum. Bu beni mental olarak biraz geriye itiyor diyebilirim yani. O yüzden T3'ü de gönderdim. Gönderdiğim bayağı farklı fırçalar da var. Sürekli elimin gittiği, sürekli kullandığım fırçaları elimde tuttum. Ama hepsini tutmadım diyebilirim. Evet, fırçayla ilgili söyleyebileceğim ilk şey yani 28 milimlik yoğun kıl yapısı yani tasın dibindeki bütün kremi sıyırdı ve köpük haline getirdi çok hızlı bir şekilde. Simpsons Trafalgar T3 de hızlı köpük yapan bir ürün. 26 milimdi o. Bu ise 28 milim. Evet, ilk etapta o da hızlı köpük yapıyordu ama bu bir tık daha iyi gibi sanki. Yani bu fırçayı siz sert sabunlarda gönül rahatlığıyla kullanıp keyifli tıraşlar, rahat yüklemeler yapabilirsiniz. Bunu buradan görüyoruz. Açıkçası köpük neredeyse oldu diyebilirim. Evet, şöyle kenara bırakıyorum. Evet, jiletimizi alalım. Kutuyu yerine koyalım. Ambalajı açalım. Genelde yaptığım bir hatayı bu sefer yapmıyorum. Genelde aletle elimde jilet ambalajını açmaya çalışıyorum. Bence doğru bir şey değil. Bu benim yaptığım bir yanlış. Arkadaşlar jileti açarken elinizde başka herhangi bir şey olmasın yani gerek yok bence. Elinizi bir tarafınızı kesmeyin. Düşün şimdi elinde alet var benim bir jilet de var bir şey düşerken kendimizi kesebiliriz yani. Rahat edemeyiz. Evet. Aleti elimize aldık. A141 3 parça bir alet zaten. Biliyoruz fiyat olarak fiyat performans bir alet. Ben tıraşını seviyorum. Orta seviyede bir agresifliği mevcut. Daha önce SSI 05'te kullandık. O daha kısa saplı bir aletti. Benzer kafa yapısına sahip. Onu ben bir arkadaşıma belki de yorumlardan biliyorsunuzdur Hüseyin var. Hüseyin Mert. Ona hediye etmiştim. Sonra bu aleti aldım. Yani benzer tıraş veriyorlar ama bu alet görüntü olarak gerçekten hem güzel hem tutuşu, dengesi rahat. Yani bu aletle bir konfor alıyorsunuz. Görsel olarak da sizi daha çok tatmin ediyor diyebilirim. Evet, yüzümü yıkayayım ondan sonra yavaş yavaş yüzde köpürtmeye başlayalım. Fırçayla ilgili Trafalgar T3'e göre
söyleyebileceğim bir husus daha. Bu da omurgalı. O fırçada omurgalı. Trafalgar T3'te daha böyle kadifemsi, sentetik fırça olduğunu hissettiren bir hissiyat var yüzde. Kötü bir hissiyat mı? Asla değil, güzel bir hissiyat. Bununla daha böyle kılıçları size doğal kıllıymış gibi bir hissiyat sunuyor. Çünkü kılları böyle eğri yapılı bir fırça. Ve bence bu fırça 2000'in daha kalın ve düğüm çapına sahip olmasına rağmen yüzde daha rahat açılıyormuş hissiyatı veriyor. Fırça sapı küçük. Düğüm uzunluğu da küçük. Fazla değil, yüzde köpürtmede iş yapar mı? Ben genelde yüzde köpürtmede omurgası daha düşük fırçaları seviyorum ama ya bu da yapar yani, güzel. Ben şöyle söyleyeyim, şu an köpük oldu arkadaşlar, hiçbir şey yapmadık. Sadece sakalları yumuşatmak adına biraz daha devam ediyoruz. Şimdi şöyle, tabii ilk denememde edindiğim tecrübeler ikinci dönemimde değişebiliyor. İlk bir yüzde köpürtme yapmıştım. O zaman bana T3'e çok yakın gelmişti, yalan yok. Hala da yakın hissediyorum ki o yüzden kıyaslıyorum ama mesela T3'e ben demiştim ki Tuxedo'ya çok yakın. Bu Sagrada Familia'ya benzer bir fırça demiştim. O da güzel bir fırça bu arada. Ama bu fırçanın yüzdeki hissiyatı Tuxedo'ya hiç benzemiyor arkadaşlar. Sagrada Familia'ya. Yani bu daha böyle, tabii ki sentetik bir fırça, bunu hissediyorsunuz ama böyle hani kıl uçları biraz daha sanki doğal kıllıymış hissiyatı var. Sapı görsel olarak güzel ama ben ergonomik bulmadım. Neden bulmadım? Tabii 28 mm bir fırçanın sapı kalın olacaktır arkadaşlar. Ben mesela Semux 830'u veya Mühle'nin siyah reçine saplarını daha ergonomik buluyorum. Tutuş olarak daha rahat buluyorum. Bu reçine sap biraz da kaygan. Yani öyle de bir durum var. Ama bu çok büyük dezavantaj mıdır? Gerçekten tıraş keyfimizi baltalayacak bir dezavantaj mıdır? Kesinlikle değildir. Ama böyle bir durum var mı? Benim açımdan var. Ya ben mühle fırçaların saplarını ve içine sapları, işte ne var? STF 23 milim var bizde. Silver tip fibra. Onun sapı daha hoşuma gidiyor. Aynı sap borusunda da var. İki elde de rahat rahat kullanabiliyorum ben, biliyorsunuz. Semux 830 da aynı şekilde. Bu sap tutuş olarak onlardan bir tık daha geride. Yani çok geride değil ama bir tık daha geride. Şöyle başlayalım yavaştan. Onun harici güzel. Evet, tıraşımıza başladık. Biraz sabundan bahsedelim ilk perdede. Köpük güzel. Yüzde nemli bir hissiyatı var. Hafif bir kokusu var, sizi yormayan. Temizlik kokuyor bence ama tabii argo kadar ferah bir temizlik kokusu yok. Kayganlık olarak da fena değil ama çok da iyi de değil, yani ortada bir yerlerde.
Yani mesela L'ye kadar kaygan değil. Ben bu kremi çelik ustura tıraşımda da kullandım. Mesela L'ye kadar keyifli bir köpük vermedi bana çelik ustura üzerinde ama mesela şu anki tıraşımızda da gayet keyifli gidiyor. Ha, tabii ki yani tercih açısından değerlendirecek bir sürü unsur var. Yani 500 liraya almıştım bu kremi, hala aynı fiyatta diye düşünüyorum Türkiye piyasasında. Abi 500 lira bandında tercih eder misiniz? Tabii o kişisel bir görüş. Yani ben mesela Çen'le var 500, 550, 650 o bantlarda. Onu tercih ederim. Koku olarak çok önde değil dedik. Mesela aynı şekilde yerli bir sabunumuz var bizim Alsancak bazı ürünlerinde. Koku olarak bir tık geride. Yani şu an hatırladım. Şu an aklıma geldi. Ama mesela performans olarak Alsancak bu sabundan bence daha önde. 240 lira yerli bir sabun. Alsancak'a giderim. Ha, bu kullanılmaz bir ürün değil. Kesinlikle tıraş vermez bir ürün değil. Tıraşı güzel. Ama aradaki tercihler beni bir daha bu sabunu alır mıyım sorusunu sordurtuyor. Çünkü ben Omega'yı bir önceki yüzde köpürtme denemesi yaptım. Tıraş değil bu Evo 2'ye. Mesela hep kokusunun azlığından yakınlığımız Alsancak misket limonundan daha iyi bir kokusu var mı? Bu kremin bence yok. Yani misket limon bile bence öndedir ki Alsancak'ın daha güzel kokusu daha baskın ürünleri de var. Performans olarak zaten bence Alsancak çok daha önde. Böyle bir kıyaslama yaptım ama dediğim gibi yani ben sabunu denemek istiyorum. Alırsınız, denersiniz, güzel de tıraş olursunuz. Ben buluyorum yani şu an. Ama yani piyasaya baktığımızda da tercih sıram artık yani bu sabunu merak ettiğim günle aynı değil. Yani alayım da deneyim diyordum. Aldık, denedik. Bitene kadar da kullanırız keyifle. Bir daha alır mıyız? Mesela gidip Sterling alırız. Ondan çok daha pahalı. Ben alırım yani. Ama bunu almamamın sebebi de aynı fiyat bandındaki diğer performanslı sabunlar. Onlara giderim. Öyle düşünüyorum. Tabii ki bu benim görüşüm yani. Siz belki de benden daha çok seversiniz. Ha, şöyle bir durum asla yok bakın sabunda. Ben mesela geleneksel tıraşa ilk başladığımda bir sabun almıştım. Şimdi markasından bahsetmeyeyim. Çünkü sabuna biraz kötü yorum yapacağım. Ben sabunu aldım, kullanmadım. Bir kere kullandım. Dedim ki bunu ben kullanamam yani, bu bana tıraş vermiyor. Sonra aylar geçti, kenarda duruyor sabun. Artık böyle aletlere falan, tekniklere alışmışım. Yani bir kere daha kullanayım belki, o zaman olamadım yani, belki hata bendeydi. Yine kullandım, yine aynı. Sonra sabunu kabuğuyla beraber çöpe attım. Sonra dedim keşke kabuğunu atmasaydım. Savunmasaydık. Yani bu sabunla öyle bir durum yok. Bu sabun güzel güzel tıraş eder. Yeni başlayacak bir arkadaş almak istiyordur. Alır, tıraş olur. Ama tabii farklı markalara da gidilebilir aynı fiyat bandında.
daha iyi sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum. Mesela aynı markanın fırçası gayet güzel. Sevdim ben. Ha, onu da diğer sentetik ürünlerle kıyaslayacak olursak, şimdi bu fırça zaten Türkiye'de satılmıyor. O yüzden kıyaslamayacağım. Ben mesela daha böyle omurgasız fırçalar sevdiğim için benim için Mülk Silver Tip Fibra 23 milim daha önde bir fırçalar, ama bu tabii benim kişisel tercihim. Şu omurgalı bir fırça seven bir insan Silver Tip Fibra 23 milim sevmeyecektir arkadaşlar. Ama böyle yumuşak, gerçekten yüzdeki hissiyatı tamamen yumuşaklık üstüne olan sentetik fırça çok benim hoşuma gidiyor. O yüzden o fırça benim için bir numarada diyebilirim. Şimdi bu fırçayı Trafalgar T3 ile kıyasladık. T3'üm var. Bunu da kesinlikle alıp denemeliyim. İşte bu da göreceli biraz. Ya mesela ben T3'ü şu an sattığıma memnunum. Neden? Çünkü yani iki tane omurgalı sentetik fırça elimde olsun istemezdim. Tabii ki T3'e göre avantajları var. Hani kesinlikle onu satayım buna geçeyim. Arada tonlarca kalite farkı var. Ben bu durumun bugüne kadar kullandığım hiçbir sentetik fırçada var olduğunu, yani benim için Mühle STF 23 hariç, düşünmüyorum. O tam benim keyfime göre. Bu fırça hissiyat olarak omurgalı bir sentetik fırça olarak kıl uçları, yani doğal kıllı fırçaya bir tık daha yakın. Sap gördük. Çok farklı sap imkanları var. Yüzde bence bir tık daha iyi açılıyor Trafalgar T3'e göre. Daha iyi su tutuyor. Bu özellikleri var arkadaşlar. Hani hangisi daha iyidir onu siz kıyaslayın. Bence böyle. Ama dediğim gibi ben yumuşak fırça sever bir insan olarak ya ikisini birden önde tutmak istemezdim. Ben daha çok domuz seviyorum. Bende en çok domuz kılı fırça var. Yani onunla mesela yakın fırçaları birbiriyle tutuyorum. Bende işte Prorazo fırça da var, domuz kılı. 10.049 da var bende. Çünkü ben çok yakınım yani. Şu arada hiç tasa gitmeden şöyle üçüncü perdeyi bir yüze sürelim. Bakın ne kadar köpük var içinde. Birazcık daha tastan alacağım. Ben çok almayacağım tabii ki, ama belki de hiç almayacağım. Yani içinde bir sürü köpük var. Merak ettiğim bir fırçaydı. Böyle elimde bir tane küçük omurgalı bir fırça tutuyorum ben. Daha önceden işte Sagrada Familia Tuxedo vardı. Onu bir arkadaşıma hediye ettikten sonra T3'ü aldım. Şimdi de bu var. Elimde bir tane olarak var.
Şimdi ben silver tip porsuk kılı fırça seviyorum. Benim zevkim bu yönde. Benim bütün beklentilerimi Omega Evo 2 karşılar ama karşılamaz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ben omurgalı fırça seviyorum. Böyle farklı saplardan kendime uygun bir sap seçeceğim. Kaliteli bir fırça alacağım. O zaman alabilirsiniz. Yani eğer böyle porsuk kılı fırça seviyorsanız gidip porsuk kılı alırsınız. Çünkü o hissiyatı gerçekten bence birebir veren bir sentetik yok arkadaşlar. Yani benim kullandıklarım arasında yok. Yani bu silver tip fibra dahil. Daha önce de ben bir etkinlik videosunda paylaşmıştım. Mesela silver tip fibrenin işte tasarım amacındaki hedefi porsuk kılı fırçalara benzer bir performans hissiyat olarak ve performans olarak vermesi imiş yani öyle yazıyor. Bu hissiyata yaklaşabilmişler mi? Biraz yaklaşmışlar azıcık. Ama yani size porsuk hissiyatı vermiyor. Ha. Ama ne yapmışlar? Ortaya çok güzel bir sentetik fırça çıkarmışlar. Yani şimdi o boyutu var. Tabii ki bu benim söylediğim durum. Bu silver tip fibrelerde bütün düğüm çapları için değil. Çünkü arada çok farklı hissiyatlar olduğu söyleniyor. Mesela 25, 23, 21 arasında farklı hissiyatlar mevcut diyebilirim. Mavi Astra benim geleneksel tıraşa başladığım ilk günden beridir sevdiğim bir bıçak. Keskinliği, orta seviye, konforu, güzel seviye, tatmin edici seviye diyebiliriz. Selman abiden görmüştüm ben bunu. Yine karton kutuda ama kullandığımızdan daha eski üretim versiyonunu kullanacağız ileride. Onunla kıyaslayacağız. Ürünün bugüne kadar kullandıklarım arasında Maaz Jilet Nasset'e benzediğini düşünüyorum. Yakın performanslar. Jilet Silver Blue'nun ikinci kullanımı gibi o hissiyat da var. Neden? Çünkü yakın zamanda birkaç tane Jilet Silver Blue kullandık. O hissiyat ona yakın olduğu için şu an benzettim. Evet, tıraşımız sona erdi. Bir daha yüzümüzü şurada bir soğuk suyla yıkadık. Evet. Evet, A141 işini gayet güzel yapıyor arkadaşlar. 800 lira bandına çıktı alet. Öyleydi galiba en son ben baktığımda. Ama yine de hani bence fiyat performans alet hala görsel olarak güzel, tıraş performansı olarak iyi. Ve bence orta seviyede agresiflikte piyasada çok fazla alet yok arkadaşlar. Pearl Blaze var. Mesela bence Pearl Blaze'den iyi bu arada. Mesela orta seviyedeki agresiflikte çok az alet var. Mesela orta agresif var. Ne var? Rocca var. Ne var? 316 var. Game Changer 084 var. Bu alet böyle R89 da bu saydığımız aletlerin arasında kalıyor. Bu saydığımız aletler agresifle orta arası aletler. O yüzden bu seviyede
Güzel bir alet. Uygun fiyatlı bir alet. İyi performans veren bir alet. Mavi Astra'yla da gayet uyumluydu diyebiliriz. Sevdiğim bir alet benim. Ucuz olması da bana sempatik geliyor. Şimdi Omega O2 iyi ki almışım diyebilirim. Yani kıl yoğunluğu güzel. Kıl uçlarının hissiyatı güzel. İyi su tutuyor. Omurgalı fırça. Omurgalı severler. Kendilerine uygun sapı bakabilirler internetten. Ama tabi yurt dışından getirmeleri gerekecek. Orada bir akrabaları varsa yardımcı olmalarını istemeleri gerekir. Öyle durumlar söz konusu. Omega krem 500 liralık performansı var mı? Bu sizin görüşünüz. Bence yok. Ama tıraş eder mi? Eder. Dibine kadar gider misiniz? Gidersiniz. Durumu böyle. Yivroş'a balzam. Üçüncüye falan kullanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bazı balzamlar ağır kokulu. Yazın kullanılır. Yüzü gayet nemli hissettiriyor. Emilimi iyi. Çok yoğun kıvamı olmaması da benim için bir avantaj. Ben seviyorum. Başka göstermediğimiz bir şey kalmadı. Bugünlük de tıraşımız böyleydi. Ben tıraşı gayet keyifli oldum diyebilirim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.